Milattan sonra 3. yüzyılın ortaları insanlık tarihinin en boğucu ve karanlık dönemlerinden birine şahitlik ediyordu. Roma İmparatorluğu'nun devasa mermer sütunları sadece bir medeniyetin ihtişamını değil, aynı zamanda imparatorluğun üzerine çöken ağır bir korku bulutunu da temsil ediyordu. Tahtta oturan İmparator Dakyanus sadece toprakları değil, ruhları da zapt etmek isteyen bir tiran olarak hüküm sürüyordu. Roma'nın her köşesinde Pantheon'un taş heykelleri önünde zorunlu kurban törenleri düzenleniyor. Bu ritüeller halkın imparatora olan sadakatini ölçen kanlı birer sınava dönüşüyordu. Şehir meydanları sadece tütsü kokularıyla değil, Roma'nın mitolojik tanrılarına ve imparatorun ilahlığına secde etmeyi reddedenlerin çığlıklarıyla yankılanıyordu. Dakyanus'un yayınladığı ferman keskindi. Herkes Roma tanrılarına kurban sunacak. Aksi takdirde en acımasız işkencelerle yüzleşecekti. Tek bir tanrıya inananlar için dünya ucu bucağı olmayan bir hapishaneye dönüşmüştü. İnananlar yakalanıyor, türlü işkencelere maruz kalıyor ve hatta ateşte yakılarak öldürülüyorlardı. Efes ve Tarsus gibi antik şehirlerde hava, ihanet ve baskıyla ağırlaşmıştı. Babalar oğullarını, dostlar birbirine ele veriyordu. Bu her duygu ve mevsim için bir putu olan Roma'nın görünmez olanın inancına karşı açtığı topyekün bir savaştı. Bu tiranlık atmosferinin tam merkezinde imparatorun en yakınında bulunan 7 genç adam bu çürümüş düzenin en üst basamaklarındaydı. Onlar sarayda önemli mevkilerde bulunan aristokrat ailelerin çocuklarıydı. Babaları danışmanlar, komutanlar ve hazinedarlardı. İmparatorun sofrasında yer alan bu gençler, Roma'nın sunduğu tüm maddi ihtişama sahip olmalarına rağmen kalplerinde göklerin ve yerlerin Rabbine duydukları sarsılmaz bir imanı gizliyorlardı. Putperest bayramlarına ve kurban törenlerine katılmayı reddederek sessizce kalabalıktan uzaklaşıyor, şehrin kuytu yamaçlarında gizlice dua ediyorlardı. Ancak bu gizli direniş Dakyanus'un keskin gözlerinden kaçmadı. Sarayın içinden gelen bir fısıltı bu soylu gençlerin putlara secde etmediğini imparatora bildirdi. Huzura çağrıldıklarında önlerine konan altın işlemeli putların karşısında dimdik durarak inançlarını haykırdılar. İmparator Dakyanus onları derhal öldürüp birer kahraman haline getirmekten çekindiği için rütbelerini sökerek onlara düşünmeleri için 3 günlük bir mühlet tanıdı. Bu 3 günlük süre aslında tarihin en gizemli kaçışının başlangıcıydı. Gençler dünyanın geçici nimetlerini, mevkilerini ve ailelerini geride bırakarak gecenin karanlığında şehirden ayrıldılar. Yanlarına sadece az miktarda yiyecek, biraz su ve sarsılmaz imanlarını alarak medeniyetin mermer yollarından sarp ve ıssız dağ yollarına saptılar. Arkalarındaki takip korkusu, her rüzgar uğultusunu bir asker sesi, her gölgeyi bir lejyoner birliği gibi hissettiriyordu. Şehrin surları arkalarında kaybolurken onlar artık sadece fiziksel bir mekandan değil, bir zaman diliminden de kaçıyorlardı. Dağların sarp yamaçlarında ilerlerken onlara beklenmedik bir yoldaş katıldı. Bir çoban ve onun sadık köpeği Kıtmir. Gençler köpeğin gürültü çıkarıp yerlerini belli etmesinden korkarak onu uzaklaştırmak isteseler de Kıtmir adeta ilahi bir emir almışçasına peşlerini bırakmadı. Sonunda dışarıdan görülmesi neredeyse imkansız olan, rüzgarın sürekli uğuldadığı ve kuşların bile yaklaşmaya çekindiği bir mağaranın ağzına vardılar. Mağara, soğuk, nemli ve ürpertici bir sessizliğe sahipti. İçeri girdiklerinde ellerini semaya kaldırarak o kadim duayı ettiler. Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve şu durumumuzdan bize bir kurtuluş yolu hazırla. Onlar mağaranın derinliklerinde huzur ararken Kıtmir mağaranın girişine boylu boyunca yattı. Ön ayaklarını ileri doğru uzatarak kapıda sarsılmaz bir heykel gibi nöbete durdu. Kıtmir'in bu nöbeti sıradan bir hayvanın bekleyişi değildi. O mağaranın eşiğinde dış dünya ile içerideki kutsal mekan arasında bir sınır bekçisi haline gelmişti. Kaynaklar Kıtmir'in o andaki görüntüsünün öyle dehşet verici olduğunu belirtir ki oradan geçen herhangi biri içeri bakmaya yeltendiğinde korkuyla arkasına bakmadan kaçardı. Bu esnada gençlerin kaçtığını öğrenen Dakyanus'un askerleri mağarayı buldular. İçeridekilerin açlık ve susuzluktan ölmesi için mağaranın ağzını devasa kayalarla mühürlediler. Zalim kral onları bir mezara hapsettiğini sanıyordu. Oysa o mağara zamanın dışında bir koruma kalkanına dönüşmek üzereydi. Mağaranın ağzı kapandığında
doğa yasaları ve biyolojik süreçler bu 7 genç için hükmünü yitirdi. Üzerlerine ilahi bir ağırlık, derin ve sükun dolu bir uyku çöktü. Bu yorgun bir bedenin dinlenmesi değil, zamanın dokusunun onlar için büküldüğü mistik bir uykuydu. Allah onları dışarıdaki tüm tehlikelerden ve zamanın yıpratıcı etkisinden korumak için tam 309 yıl sürecek bir mucizenin içine daldırdı. Mağaranın içindeki atmosfer ne sıcak ne de soğuktu. Tam bir denge hali hakimdi. Onlar uykudayken güneş mağaranın ağzını her sabah sağ taraftan meylederek yalayıp geçiyor, her akşam ise sol taraftan onları teğet geçerek batıyordu. Bu sayede bedenleri doğrudan güneş ışığının yakıcı etkisinden korunuyor, ancak ihtiyaç duydukları ilahi enerjiyle besleniyorlardı. Biyolojik bir mucize olarak bedenleri toprakla temasın getireceği yaralardan korunmak için ilahi bir güçle bir sağa bir sola çevriliyordu. Dışarıda yüzyıllar akıp gidiyor, imparatorluklar yıkılıyor, diller ve inançlar değişiyordu. Ancak mağaranın içinde zaman donmuştu. Gençler dışarıdaki gürültülü tarihin akışından koparılmış, Allah'ın himayesinde ebedi bir nöbetin sessiz sakinleri haline gelmişlerdi. Onlar için sadece bir günün bir parçası kadar geçecek olan bu süre, mağaranın mühürlü duvarları dışında koca 3 asrı yutacaktı. Kıtmir ise mağaranın girişinde ön ayakları uzatılmış halde kıyamete kadar sürecekmiş gibi görünen o gizemli nöbetini sürdürmeye devam ediyordu. Zamanın tozu mağara girişini örterken 7 kahraman ve sadık dostları insanlığın anlayış sınırlarını zorlayan, fizik kurallarının sustuğu ve sadece mucizenin konuştuğu o ebedi uykunun derinliklerine gömüldüler. Zaman, Encülüs Dağı'nın karanlık ve sessiz karnında tam 309 yıl boyunca donmuş bir nehir gibi bekledi. Mağaranın mühürlü ağzından içeri sızan ilk ışık hüzmesi, taş duvarların üzerinde asırlardır biriken sessizliği parçalarken, tarihin en büyük zaman kayması vakası tamamlanmak üzereydi. Mağarada yatan 7 genç, sanki sadece birkaç saat önce derin bir uykuya dalmışçasına gözlerini araladılar. Güneşin mağara ağzındaki hareketi onlara sıradan bir akşamüstünü ya da tek bir gecenin geçişini fısıldıyordu. Fiziksel olarak üzerlerinde asırların getirdiği bir çürüme ya da yaşlılık emaresi görülmüyordu. Derileri pürüzsüz, saçları ve giysileri sanki zamanın aşındırıcı etkisinden muaf tutulmuş gibiydi. Ancak bu mucizevi korunmuşluğun yanında her birinin omuzlarında tarif edilemez bir ağırlık, her hücrelerine sinmiş olan derin ve garip bir yorgunluk hissi vardı. Bu biyolojik saatin değil, bizzat zamanın dokusunun üzerlerinde bıraktığı metafizik bir yüktü. Birbirlerine baktıklarında gördükleri şey hala Dakyanus'un sarayından kaçan o genç soylulardı. Ancak hissettikleri tüm bir tarihsel dönemi uykularında tüketmiş olmanın verdiği o ağır boşluktu. Mağaranın içindeki ağır hava ve bastırılamaz hale gelen açlık hissi içlerinden birinin yiyecek almak üzere dış dünyaya gönderilmesini zorunlu kıldı. Cebindeki asırlık gümüş sikkeleri sıkıca kavrayarak mağaradan çıkan genç, dışarıdaki atmosferin yabancılığı karşısında ilk büyük sarsıntısını yaşadı. Patikadan aşağı bir zamanlar avucunun içi gibi bildiği şehre, Efes veya Tarsus'a doğru ilerlerken doğanın ve coğrafyanın bile tanınmaz hale geldiği bir manzarayla karşılaştı. Yol kenarındaki ağaçların gövdeleri kalınlaşmış, tepeler sanki yer değiştirmişti. Şehrin silüeti ufukta belirdiğinde tanıdık mermer yapıların yerini devasa ve karmaşık mimari komplekslerin aldığını gördü. Şehir kapılarına yaklaşırken rüzgarda dalgalanan bayraklar, üzerlerindeki semboller ve askerlerin zırhları onun bildiği Roma lejyonlarından tamamen farklı bir estetiğe sahip. Gördüğü her yeni bina, geçtiği her yeni sokak sanki başka bir gezegene ya da paralel bir evrene yapılmış bir yolculuğun kanıtı gibiydi. Şehrin büyüklüğü ve mimari değişimi sadece birkaç asırda yaşanan medeniyet sıçramasının görsel bir tezahürü olarak karşısında duruyordu. Şehir kapısından içeri adım attığı o an asıl büyük kültürel ve dini kırılma tüm dehşetiyle gözler önüne serildi. Bir zamanlar her köşe başında yükselen, insanları önünde eğilmeye zorlayan o heybetli pagan tanrılarının heykelleri, Artemis ve Zeus'un mermer suretleri yok olmuştu. Meydanlardaki o meşhur putların yerinde şimdi haç sembolleri ve Hristiyanlığın yeni zaferini simgeleyen devasa kiliseler yükseliyordu. Atmosfer tamamen değişmişti. Hava
artık putlar için yakılan kurbanların ağır dumanı ve kan kokusuyla değil, kiliselerden yükselen ilahi kokular ve huzurlu bir dini otoritenin dinginliğiyle doluydu. Genç, insanların dillerindeki ifadelerin, günlük konuşmalarındaki selamlaşmaların bile artık tek bir yaratıcı ve İsa üzerine kurulu olduğunu fark etti. Bir zamanlar uğruna ölmeyi göze aldığı inanç, şimdi devletin en resmi ve sarsılmaz dokusu haline gelmişti. Bu, bir gecelik bir değişim olamazdı. Bu manzara ancak koca bir çağın kapanıp yenisinin açılmasıyla mümkün olabilirdi. Açlığın getirdiği halsizlikle bir fırının önüne vardığında cebindeki gümüş sikkeyi titreyen elleriyle fırıncıya uzattı. Bu an zamanın iki farklı ucunun birbirine değdiği o kritik kırılma noktasıydı. Fırıncı avucuna bırakılan paraya baktığında üzerindeki metalin saflığına değil, paranın üzerindeki o çok eski ve unutulmuş yüze odaklandı. İmparator Dakyanus. Asırlar önce toprağın altına gömülmüş, adı sadece karanlık ve zalim tarih sayfalarında kalmış bir hükümdarın resmini taşıyan bu taze gümüş, sikke, fırıncıda ve etraftaki halkta büyük bir şok yarattı. Gencin üzerindeki kıyafetlerin antik tarzı ve elindeki bu müzelik para, insanların zihninde tek bir düşünceye yol açtı. Bu adam devasa bir define bulmuş olmalıydı. Kalabalık hızla gencin etrafında toplanmaya başladı. Fısıltılar yerini yüksek sesli sorgulamalara ve şüphe dolu bakışlara bıraktı. Gencin şaşkınlığı ve korkusu kalabalığın merakını daha da körüklüyor. Sarsılan gümüş sikke tarihin akışına meydan okuyor. Etrafını saran kalabalığın giysilerine, kullandıkları eşyalara ve kendisine bir zaman yolcusu gibi bakan o dehşet dolu gözlere bakarken gencin zihnindeki son gerçek kırıntıları da parçalandı. Kendi evi, ailesi, saraydaki rütbesi ve tanıdığı her bir ruhun aslında 300 küsur yıl önce toprağa karıştığı gerçeği bir gök gürültüsü gibi zihninde yankılandı. Artık o, ait olduğu dünyanın bir hayaletiydi. Bir zamanlar Dakyanus'un askerlerinden kaçarken sığındığı o bir gecelik uyku, aslında imparatorlukların yıkıldığı, kralların değiştiği ve medeniyetlerin evrildiği devasa bir tarihsel boşluğu yutmuştu. Kendi dünyası çoktan yok olmuş, çocukluk arkadaşlarının mezarları bile belirsizleşmişti. Bu dehşet verici idrak anı gencin ruhunda büyük bir zaman şoku yarattı. O artık uyanmıştı, ancak uyandığı dünya artık onun dünyası değildi. Zaman sadece akmamış, onu tamamen geride bırakarak fersah fersah ileriye sıçramıştı. Güneş artık tanımadıkları bir dünyanın üzerinde batarken 7 genç adam için yeryüzü devasa bir yabancıya dönüşmüştü. Efes ya da Tarsus'un sokaklarında yankılanan sesler, giysilerin dokusu ve insanların bakışları onlara artık bu zamana ait olmadıklarını her saniye fısıldıyordu. Bir zamanlar saraylarında güç sahibi oldukları, aileleriyle sofraya oturdukları o dünya, tarihin tozlu sayfalarında çoktan yok olup bitmişti. Onlar için sadece bir günün bir parçası kadar süren o derin uyku, dışarıdaki milyonlarca insan için koca bir ömür, yıkılan imparatorluklar ve değişen medeniyetler demekti. Kalabalığın hayret dolu bakışları arasında kendilerini bekleyen tek gerçekliğin asırlar önce içine sığındıkları o karanlık ve sessiz mağara olduğunu anladılar. Adımları onları tekrar Encülüs Dağı'nın eteklerine, zamanın durduğu o kutsal sığınağa doğru sürükledi. Arkalarında bıraktıkları dünya artık putlardan arınmış, inandıkları tek ilahın adı meydanlarda özgürce anılır hale gelmişti. Görevleri tamamlanmıştı. Mağaranın nemli duvarları arasına geri döndüklerinde üzerlerinde asırların birikmiş ağırlığını ve huzur dolu bir yorgunluğu hissediyorlardı. Diz çöktüler, ellerini son kez semaya kaldırıp şükrettiler ve bir daha uyanmamak üzere ruhlarını zamanın sahibine teslim ederek o ebedi uykularına daldılar. Onlar artık sadece 7 genç değil, insanlığın hafızasına kazınmış, ölümden sonra dirilişin sarsılmaz birer kanıtıydılar. Bu destansı hikaye yüzyıllar boyunca sadece bir inancın malı olarak kalmadı. Aksine Doğu ile Batı'yı, İslamiyet ile Hristiyanlığı aynı mucizevi noktada buluşturan muazzam bir ortak mirasa dönüştü. Hristiyan geleneğinde Efes'in 7 uyurları olarak aziz mertebesine yükseltilen bu gençler, İslamiyet'te Kehf suresine adını veren Ashab-ı Kehf mağara arkadaşları olarak yüceltildiler. Kur'an bu kıssayı sadece bir tarih anlatısı olarak değil, insanın zulme karşı direnişinin ve ilahi korumanın en saf hali olarak sundu. Dinler ve kültürler arasında bir köprü olan bu mucize, mağara kapısında asırlardır nöbet tutan sadık köpek Kıtmir ile birlikte sadakatin ve sarsılmaz imanın evrensel sembolü haline geldi. Fakat bu hikayenin bize fısıldadığı en büyük sır zamanın kendisiyle ilgilidir. Bugün modern bilim, Einstein'ın görelilik teorisiyle zamanın mutlak olmadığını, hıza
ve kütleye bağlı olarak bükülebildiğini kanıtlamıştır. Ashab-ı Kehf'in yaşadığı bu olay, tarihin en çarpıcı zaman kayması örneğidir. Onlar için akan bir gün, dünyanın geri kalanı için 309 yıl sürmüştür. Kur'an'ın bu süreyi 300 yıl ve buna ilave edilen 9 yıl şeklinde belirtmesi, güneş ve ay takvimleri arasındaki hassas matematiksel farka yapılan ilahi bir vurgudur. Zaman, bizim algıladığımız o düz çizgiden ibaret değildir. O, bazen bir mağaranın karanlığında yavaşlayan, bazen de bir mucizenin kalbinde tamamen duran esnek bir boyuttur. Belki de zaman sadece bizim zihnimizde kurguladığımız bir illüzyondan ibarettir. Ashab-ı Kehf bize maddenin ötesinde zamanın ve mekanın sınırlarının silindiği bir gerçekliğin kapısını aralar. Onların uykusu bir son değil, ebedi bir hakikate uyanıştı. Şimdi bu gizemli yolculuğun sonunda kendimize şu soruyu sorma vaktidir. Belki de 7 uyurlar hala o derin mağaralardan birinde doğru anın gelmesini ve yeniden uyanmayı bekliyorlardır. Ya da belki de asıl uykuda olan bizlerizdir. Her gün yaşadığımızı sandığımız bu dünya devasa bir rüyadır ve asıl büyük uyanış biz de zamanın dışına çıktığımızda gerçekleşecektir. Unutmayın, tarih her zaman görüneni yazar ama sırlar her zaman mağaranın derinliklerinde, sessizliğin ve sonsuzluğun koynunda gizli kalır.